Başlatan Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımdan tek bir parçadan oluşan, kare bir parçadan oluşan, iki şişte örülen çok kolay bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu modeli hep birlikte denemiş oluruz. Gerçekten çok kolay yapması var. Bir günde bir çiftini kolaylıkla örebilirsiniz. Her numaraya göre kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Benim ördüğüm bu patik 37-38 numara ayaklara olur. Haroşa örgüden oluştuğu için böyle esneyebilen bir örgü modeli oldu. Gerekli malzemelerim tek renk patiklik bir ip kullandım. Bir adet iğnem var. Böyle bir adet düğme kullandım şuraya. Dilerseniz buralara örgü çiçek de yapabilirsiniz. 3 mm şişlerim var. Bir adet de makasım var iplerimi kesmek için. Şimdi modelimin yapımına hep birlikte geçelim. Öncelikle ilmek atarak başlayacağız. İlmek atarken ipimi biraz fazla bırakıyorum. Daha sonrasında dikmek için kullanacağım. İpimi boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız ve başlıyorsanız bildiğiniz şekilde başlayabilirsiniz. 48 ilmek atarak başlayalım. 48 tane ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Büyük küçük ayak numaralar için 2 ilmek eksik fazla başlayabilirsiniz. Şimdi şu an örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini bakın ters olarak örmeye başladım. Son bir ilmek kalana kadar ters örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum ben. Düz olarak örelim. Kenarlarımız daha düzgün çıkıyor. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlarımız daha böyle düzgün çıkıyor. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiş yaptım. Burası örgümün ön yüzü. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. 2 3 4 4 tane ilmeği buraya aldım. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi de ters ördüm. Burada 4 tane ilmeğim oldu. Şimdi 5.'yi örerken onu düz öreceğim. 5. ilmeği düz ördüm. Sonrasında ters olarak örmeye devam ediyorum. Son 5 ilmeğe kadar böyle gidelim. Ters olarak örelim. Böyle. Son 5 ilmeğe kadar ters olarak ördüm. Şimdi bakın burada da 5 tane ilmeğim var. Şurada ilkini düz olarak örelim. Sonrasında 1 2 3 taneyi ters, en sonuncuyu düz örelim. Sırayı böylece tamamlamış olduk. Şu kenarlarımızı oluşturacağız bakın. Şöyle şuradaki kenar çizgiyi. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtiğimizde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sırayı böyle tamamlayalım. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 3 taneyi ters olarak örüyorum. 3 tanesini ters ördüm. 4 tane ilmeğim oldu. Şimdi düz ilmeğime geldim. Buraya geldiğimde artık düz ilmeğimi düz olarak örmeyeceğim. Böyle bir alttan batarak Selanik şeklinde öreceğim. Alttan battım. Şimdi geri kalanını ters olarak örelim. Diğer düz ilmeğime kadar gidelim. Düz ilmeğime geldim. Onu artık ilmeğin içinden batarak düz değil de dibine batarak şöyle dibine battım, düz ördüm, ilmeği bıraktım. Böyle Selanik şeklinde öreceğiz. Diğer ilmeklerimi göründüğü gibi ördüm. Bakın bu şekilde. Örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Ön yüze geldiğimizde düz görünen ilmeğimizin ilmeğin içinden değil bir altından batarak düz öreceğiz. Bu şekilde bakın düz örgümüz daha böyle kabarık olacak. Daha güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim. Toplam 47 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Evet, toplamda
örgümün ön yüzünden saydığımda şu haroşa dişlerini sayıyoruz. Toplamda 47 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi 48. sırayı örerken ilmeklerimi kapatacağım ve örgümüzü bitireceğiz. Bunu ne kadar uzunlukta öreceğimize ayağınızı böyle koyarak karar verebilirsiniz. Tam böyle ayak boyunda olursa size geniş gelir. Ayak boyundan biraz kısa olsun bu ördüğümüz örgü. Çünkü haroşa örgü olduğu için bakın böyle esneyebilen bir örgü zaten. Ölçüyü bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi örgünün ön yüzünde 48. diş haroşa sırasını örerken ilmeklerimizi kapatalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. İlmeği diğer şişe alalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. İlmeği diğer şişe alalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. Bu şekilde tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son ilmeğim kalana kadar aynı işlemi yaptım. Bir tane ilmeğim kaldı. Burada ipimi biraz uzun keseceğim. Dikmek için kullanacağım. Şöyle ilmeğimizi şöyle çekelim. Bakın. Şöyle burayı da biraz sıkıştıralım. Patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şimdi dikim aşamasına geçebiliriz. Evet, ipimi iğneme geçirdim. Şimdi birlikte dikeceğiz. Böyle kare bir parçamız oldu. Bu ayağım benim sol ayağım. Bu ayağımı aynı şekilde örüyorum. Örmesi aynı. Sadece dikilişi farklı. Bunun dikimini gösteriyorum şimdi size. Bu benim dikmiş olduğum nasıl kıvrılıyor onu gösteriyorum. Bakın. Önce bu tarafı. Sonra bu tarafı üste atıyorum. Sonra şuradan dikiyorum. Böyle diktiğimde bu ayağımızı yani sol ayağımızı dikmiş oluyoruz. Şimdi ben sol ayağımı diktiğim için bu şekilde yapmayacağım. Solu dikerken bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben sağ ayağımı diktiğim için sağ ayağımızı uygun yapıyorum. Bakın önce bunu atıyorum. Sonra bu tarafa atıyorum. Şimdi sağ ayağımızı yani bu ayağımıza dikeceğiz. Sadece dikiminde kıvrım yeri farklı. Bakın şimdi sağ ayak. Bu şekilde sol ayak. Bakın burası üstte. Şimdi sağ ayak. Bakın burası. Bu tarafı üste geliyor. Bu şekilde. Burası ters tarafı. Şimdi böyle kıvırdık. Burası sağ ayağımız. Sağ ayağımızı böyle dikiyoruz. Şimdi şuradan başlayalım. Önce ipimizi sabitleyelim. Sonra bakın tek tek ilmekleri alıyorum. Karşılıklı. Böyle tek tek. Burada hiç böyle sert bir dikiş olmuyor. Hiç belli olmuyor. Parmakları rahatsız etmiyor. Bakın böyle. Karşılıklı tek tek ilmek alıyorum. Yumuşacık bir dikiş oluyor. Bakın bir tane ilmek buradan. Bir tane ortadakinden. Bir tane sondakinden. Bir tane buradan önden. Bir tane ortadan. Bir tane sondaki. Bakın. Üçünü birlikte dikiyorum. Bu kadar kolay dikmesi. Böyle. Böyle uç kısma kadar üçünü birlikte dikelim. Evet bakın. Burayı dikimini tamamladık. Şimdi şöyle açıp sizlere gösterebilirim. Bakın bu şekilde patiğimizin ön tarafını yapmış olduk. Şu kısmı. Şimdi arkayı dikeceğiz. Yine tersini çevirelim. Arkayı dikerken ilk başlangıçta uzun bırakmıştım ipimi. Oraya iğnemi geçirdim. Sizin kısa kalırsa tekrardan ip geçirebilirsiniz. Şimdi burayı şu şekilde dikeceğiz. Şurası bakın arka kısmı. Şu kısım. Taban kısmını da sizlere göstereyim. Şimdi buradan dikmeye başlayabiliriz.
Yine aynı şekilde alalım. Tek ilmekleri alalım karşılıklı. Bakın. Bir buradan, bir buradan. Bir buradan, bir buradan. Böyle şuraya son kısma kadar dikelim. Evet, dikimini tamamladık tamamen. Şöyle düz tarafını çevirelim artık patiğimizi. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak. Şimdi ben bir manken ayağıma giydireyim. Size bir de o şekilde göstereceğim. Sonra bir de ben düğme diktim. Bakın bu şekilde bir görüntüsü var. Bu şekilde de kullanılabilir. Sizin tercihinize kalmış. Dilerseniz bu şekilde dikebilirsiniz. Ben böyle sadece şöyle toplayarak bu kısma bir tane böyle siyah bir düğme diktim şu şekilde. Sadece bunu yaptım bakın. Böyle düğmeyi diktikten sonra patiğimiz bu hale gelmiş olacak bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Sizler de benim gibi bu şekilde düğme kullanabilirsiniz. Dilerseniz örgü çiçek yapıp buraya dikebilirsiniz. Hem şu iki kenarını da şöyle birleştirmiş olursunuz. Bu şekilde kullanmak isterseniz direkt bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben böyle siyah bir inci görünümlü düğme diktim. Elimde böyle bir şey vardı. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Beni ilk defa bu videomda izleyenler, tanıyanlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.